Herkese tekrardan merhabalar. Ben Huri. Huri'me Tek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bu yöntem ile tepsiler dolusu baklavayı uzun süre saklayabilirsiniz. Tarifimize hemen başlayalım. Hamurumuzu akşamdan yoğurarak hazırlayalım. Yarım çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, 1 fiske tuz, yarım paket kabartma tozu ekleyelim. Tüm malzemeyi homojen olana kadar karıştıralım. 5,5 çay bardağı unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alalım ve yoğurmaya devam edelim. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, pürüzsüz hale gelen hamurumuzu 12 eşit beze olacak şekilde keselim. Bezeleri yuvarlayalım. Evet, yuvarladığımız bezeleri uygun bir tepsiye alalım. Üzerine ve altına bolca un serpelim. Hava almayacak şekilde üzerini kapatalım. Evet, ertesi günü bezelerimiz gördüğünüz gibi yumuşacık hale geldi. Un ve nişasta karışımı ile oklava yardımı ile açabildiğimiz incelikte bezeleri tek tek açalım. Evet, açtığımız yufkayı ince bir oklavaya saralım. İki tarafından büzdürerek açalım. Yufkayı kenara alalım. Evet, diğer yufkaları da açtıktan sonra büzme işlemine devam ediyorum. Dilerseniz ince oklava yerine kalın oklava da kullanabilirsiniz. Evet, yufkaları tek tek açarak büzme işlemini yaptıktan sonra üst üste alıyorum ve bir kenarda üzeri kapalı bir şekilde bekletiyorum. Evet, bu yöntemle hem yufkalarımız kurumuyor hem de hazır bir şekilde kenarda beklemiş oluyor. Evet, yufkalarımı hazırladım gördüğünüz gibi. Şimdi şeklini verelim. Düz bir zemine serelim. Tek kat olacak şekilde. Kısımlarını hafif bir şekilde katlayalım. Evet, şöyle iri şeklimin ceviz serpelim tek kenarına. Videoda görüldüğü gibi burkarak şekil verelim. Fırın tepsisine alalım.
Fazlalık kısımlarını da dikkatli bir şekilde keselim. Şeklini bozmadan. Evet, son yufkamı da gözlerinizin önünde tekrardan açmak istiyorum. Dinlendirdiğimiz bezeyi gördüğünüz gibi kısa sürede yağ gibi açıyoruz. Kolaylıkla hiç zorlamadan büyüyor. Yeteri kadar büyüttükten sonra tekrardan oklavaya sarıyorum ve iki kenarından büzdürerek büzgü yapıyorum ve yufkayı açıyorum. Evet, kenarlardan çıkan parçaları da diğer yufkanın üzerine alalım. Aynı şekilde burkarak şekil vermeye devam edelim. Fırın tepsisine yan yana olacak şekilde dizelim. Evet, kalan yufkaları aynı şekilde hazırlamaya devam edelim. Bu verdiğim ölçü tam bir tepsiliktir. Yıllardır yaptığım baklava hamuru asla beni yanıltmaz. Hem lezzetli hem de kolay aşamayla gerçekten çok güzel bir tariftir. Tarif defterinize eklemenizi tavsiye ederim. Evet, son tatlılarımı da hazırlıyorum. Hazırladığım tatlıları fırın tepsisine hafif bir aralık olacak şekilde yerleştiriyorum.
Evet, tatlımız artık kesime hazır. Evet, hamur kesme aparatıyla ilk olarak ortadan ikiye kesiyorum. Evet, 3 eşit olacak şekilde kesiyorum. İsterseniz ebatlarını daha küçük veya daha büyük yapabilirsiniz. Zevkinize göre kesebilirsiniz. Üzeri için 250 gram saf tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ ile karıştırıyorum. Her tarafına gelecek şekilde üzerlerine dengeli bir şekilde döküyorum. Evet, yağı gezdirdikten sonra yağın çekmesi için 5-10 dakika kenarda bekletelim. Beş-10 dakika bekledikten sonra üzerine hava almayacak şekilde kapatalım ve buzdolabının buzlu kısmına atalım. İhtiyaç zamanı çıkartarak pişirerek şerbetleyebilirsiniz. Bu yöntemde elinizin altında her zaman hazır baklavanız oluyor. Mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunlara da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.